Çok yeri yazıldı. Verirlerse orada otururuk. Allah'ımızın ömür verirse otururuk. Yoksa ne bileyim. Ciğerim ördük yeri hiçbir şey gözümde kalmadı. Valla ben şimdi fabrikada çalışıyordum. Gece saat 1'de çeyrek vardı. Kalktım. Ondan sonra ben de şeker olduğundan dolayı şeye gittim. Lavaboya gittim geldim. Sonra bizim hanım gitti. O ben üst tarafta divanda yatıyordum. O tarafta yatıyordu. Sonra geri yattım. İşte uyuma dedim daha. Yukarıdan bir bağıltı geldi şu dağdan. Bu dünya işi de bav diye bir dünya işi de benim ev Cahit'e gitti. Benim ev 3 katlıydı eve. 3 katlıydı. Biz üstte oturuyorduk. Oğlum aşağı ikincide oturuyordu. Oğlumla gelinim. Mallar da aşağıdaydı. Sonra biz işte deprem altında kaldık. Ben içinde kaldık biz. 5 saat avranla. Ben işte zoba üstüne devrildi, televizyon devrildi. Ateş olsaydı yanlarda görürdük. Sonra 5 saat sonra bizi çıkarttılar işte. Konu komşu şeyine. Beton şöyle kafama devrildiler işte. Ben az aşağı yatıyordum. Sonra zaten ayağımdan da şey kaldı. Önceden bardağın ikisi kesildiydi. Sonra işte benim oğlan 20 gün olduydu, evlendiydi, asubaydı o. Sonra işte burada bir uzun çocuktan evlendiydik, 20 gün olduydu. Onlar da 70 işte siz ömür. Onlar diyor 70'ler böyle üstüne kaybolanın şeye düşmüş, başlığı üstüne de duvar düşmüş. İkisi de 37 yaşında ben bu. Gelin de 30 yaşında bir açar. 25 yaş. Onda işte onları da çıkarttılar öğlene doğru. İşte kar yağmur bir taraftan yağıyor. Oradan işte getirdik şeye gittik. Türkoğlu'na götürdük. Türkoğlu'ndan getir ondan sonra mezarı yaşayacak kimse yok. Gelimin mezarını ben açtım elimde. Çocuğun mezarını açtım. Benim de ondan sonra işte aşağı gittik. Kalacak yer yok. Bir çadırda kaldık. 30 kişi. Çadırdan sonra geri bizim hısımlar bu çadırı getirdiler. Çadırı yukarı kurduk. Orada kaldık. Sonra işte bir konteyner verdiler. Konteynerden sonra da şuraya işte onu da bir duvar çevirdik. Böyle işte şimdi idare ediyor işte. Benim bir 3 koyun, 3 keçi, bir inek vardı. Onlar gitti. Yiyecek, içecek hiçbir şey kalmadı. Sırt, yatak, butak. İşte hayrına her biri bir şey verdi yani. Öyle oldu gitti abi işte çoluk çocuğa da işte üzülüyor be ya Allah rahmet eylesin diyecek. Böyle işte bizim hikaye böyle oldu. Biz de işte 5 saat sonra biz kaldık. Ondan sonra işte bizi çıkarttılar. Oradan çocuklar kaldı işte şey etti işte.
Eşim bir koltukta yapıyordu, ben de bir koltukta ucucuna. Eşim kalktı, pencerenin ağzında dedi, evdeydik biz. Allah Allah dedi, esveri çekti. Oturumu da senin kapıda çok yakınıdı. Ya ben çıktım, hiç aklıma hiçbir şey geçmedi. Benim ayağım diplerine düştü, bilekler düştü koca koca. Eşimden az sonra çıksaydım benim kurtuluşum yok, ben zor çıktım. O anda demir kapıya sarıldım, mutfakta kapı kalmıyor. Demir kapıya sarıldım ki demir kapıda kilitlendi. Anne baba pencereden dedi anca oğlan. Olsun sizin yolda gidersiniz dedi. Böyle kurtulduk. Yolculuktan tuta indim, merdivanımız sağlamdı ama her yer kekliydi kapılar. İleri gidiydi balkon. Yolculuktan tuta indim ama sabahleyin baktıydık. Merdiven ters dönmüş, buradan çıkmış, taşı varmış. Böyle işte kurtulduk Allah'a şükür. Oradan beni arabaya buldular, büyük arabaya. Bizim mükaba. Alt komşuya bulmuş oğlum. Onlar direkt gitti. 20 günlük gelmedi, yakın komşum. Onlar gitti geldi. Bir tek evin bir oğluydu. Onlar düğüne gitti. Arabanın içine koydular beni. Sonra ışığınca ateş yaptılar şuralara. Sığırın kezzanda zorba kızar mı yavrum? Kızım yok, doğmuyor. Sonra şeyde oturdum biraz nikahın içinde. O da kızmıyor. Nikah kızar mı? Şu soğuklarda. Allah düşmanıma da göstermesin şu mübarek gün bir daha. Verenlere de yardım etsin. Çok zormuş, çok yavrum. Hiç yardım gelmedi. 4. günler bir şeyler geldi. 3 gün, 4 gün, 5 gün sonra çok susuz kaldım. Kendi tanıdığım bana köpekler oradan bir Bizim tanıdığımız vardı. İlk onlardan gelmiş bize. Çay, şeker, bir tane semayer. Yani aç kaldık, rezil olduk. Su geçmiyor elimize yavrum, çeşmeler kurudu. Yani hep rezil olduk. Aha bu da hala, bu da çadırda oturuyor, daha ev yapamadık. Gene biz bir göz yaptık, şükür hamdolsun. Buraya da yeni yaptık, öldük sıcaklarda da eşim. Üstünü yaptırdı da sıcaktan öldük. Öyle. Allah'ım kimse başına verir. Allah. Şu an işte başarılı. Allah'ım canımızı kurtardı yani en iyisi ya. Bizim komşunun yanında vardık yani yapacağımız ne var diye. Onların evi de tamamen çöktü. Hanımı şöyle plastik camın dışında kapının oraya gelmiş. Çağırdım. Dedi biz buradayız dedi. Ya tamamen yere yapışmış onların. Taban tamamen yere yapışmış. Üstü de yapışmış. Dedi ki Ede dedi Kerim abi dedi biz dedi buradayız dedi avrat. Mahalle dedim. Mahalle dedi burada. Çağırdım. İşte böyle ya. Yine bizim acı. İşte adama ya zor bir şey ya. Zor bir şey. Kadıncağız bilmiyorum abi. Sadece ona şunu dedim ya. Kardeş siz hiç panikleme dedim.
Millet dedim geliyor yardıma dedim ya. Millet geliyor yardıma diyorum ama ben sadece yani bu da 2 ev çocuk veriyorum. Başka yerde de haberimiz yok yani bizim bu arada. Onlar tabii o arada rahatlamış. Bir baktım diğer komşunu da çökmüş. Biri daha çökmüş hemen ha. Yok bir imkan yok ki. Söyleme sahip bir şey yok yani üstümüzde. Yapacak hiçbir şey de yok. Bu arada Sirekar'ın diğer işte 2 arkadaşı kurtardık genci gücümüzden. Sabah oldu ki ne şey bak Allah başa vermedim. Yıkılmış yani ortalık bitmiş yani Allah başa vermedim. Allah'ımdan tek dileğim yani dağdaki yılanlara da göstermedi. Kimseye göstermedi. Zor bir şey yani. Hani böyle bir şey yaşadık yani. Allah kimseye bir daha göstermesin. Ne diyeyim ama. Buraya yaptırdım ben. Bir oda bir mutfak zaten. Şunu da devlet verdi. Şunu Ankara'nın bizim damat yaptırmış gönderdi sağ olsun. Ya canımız sağ şu işte kayıplarımız çok. 300-400 kişi öldü yani bizim buralar Beyoğlu'nda. Kayıp gayet çok. Yapacak da bir şey yok yani Allah'tan gelene başı gelemek yani. Bu var. Bizim burada Halen yalnız şu anda çadırda oturanlarımız var abi. Şurada kapı komşum amcamın oğlu. Çadırda oturuyor. Allah yardım eylesin. İşler hadisi. Yani biz de öyleydik. Yani halen bizim çadırlarımız da kurulmadı şurada. Bunu da bir oda bir mutfak yaptım işte. İçeri de giremiyoruz şu anda. Daha da korkuyoruz yani. Allah'a bak. Böyle bir şey yani. Ne diyeyim. Allah'ım yardımcımız olsun. Gece kalktık 4:17 geçe. Yer sallandı. Kalkmaya kalmadı işte aynı dediğin gibi. Her yer karanlık oldu. Çıkamadık içeriden. Yağmur yağıyordu. Sonradan biraz durakladı. Çıktık. Dışarıda yağmurun altında kaldık. 15-20 gün boyunca çadır bekledik. 1 ay boyunca hiç kimse yardım etmedi. Sonradan delme takma bir çadır bulduk. 50 kişi çadırın altında kaldık. Mahallecek. Mahallecek. Yani. Kimse yardım etmedi. Belediyeye varıyor. Aha gönderiyor. Muhtarlığa varıyor. Aha gönderiyor. Perişan. Çok perişan oldu. Yağmur yağıyor. Yatacak yer yok.
50 kişi çadırın içinde. Öyleydi. Kalktık çocukların bir sesiyle bir uyandık ki yer yerinden oynuyor. Çocukların bağırığını biz duymuyoruz. Bizim bağırığımızı çocuklar duymuyor. Kalktık. Kızım dedim Allah diyekin. Selavat çekeyim. Çocuklar öyle bir araya topladık. Biraz durmuş ama hemen kapıya çıktık. O arada ben şaşmışım. Zoba boruları dökülmüş. Daha böyle gidiyor. Ben bir kare zobanın borusunu takmaya çalışıyorum. Öyle perişanlıklı mahallecek işte çıktık. Geri 3-5 gün sonra çadır geldi. Herkes kendi çabasıyla. Kendi alan kendi ailesine çekti. Kalan kaldı yani çocuk. Yeme içme bir iki gün sıkıntı oldu da ondan sonra ekmek yeme içme geldi. Şey de geldi, yorgan yatak da geldi. Ondan yana sıkıntımız olmadı. Çok şükür ama evlere giremedik. Evlere 15 gün boyunca giremedik korkudan. Giriyorduk sallanıyordu, giriyorduk sallanıyordu. Bu mallar hep doğum yaptı, bağırdı, Düşük yaptı, çağırdı, oğlaklar düşük yaptı. öldü. Bu mallara hiç bakamadık korkudan. Ahıra hiç Oğlaklar 15 giremedik. tane oğlan öyle. Doğurdu korkudan giremedim içeri. Giremedik, sallanıyor. Hayvan doğurdu. Yere giremiyorsun. Ceylan yok. He. Elektrik yok. İçeri girsen kaçacak yerin yok. Ya, Öyle hayvanlar telef oldu. öyle bir şey geçirdik Allah'ım bir daha göstermesin Allah'ım göstermesin. O acıyı ancak gören bilir. Daha o korkudan daha çadırımız bahçede kurulu. Hala bu adam daha Ben bu yaz çadırda bir yaz bir şey çadırda yattı. Abi kışta depremden geri ben çadırda yatarım. Ben yatağım burada. Gel burada yatarım. Sabahleyin kalkar işime giderim. Şuradan. Yıkılan evde şu halde. Mesela şöyle. Bunun içinden çıktık biz. Bu enkazdan çıktık. Bunun enkazdan şu ön tarafından çıktım. Eşim daha arka taraftan çıktı. Ev bu şekilde. O akşam çok kötü sallandı. Biz uykudaydım ben. Uykudan uyandığımda sallantıyor yandı zaten. Allah 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 diyerek de kalktık. Bir an durdu sandım. Ben araya fırlayınca bir çat çat diye bir ses geldi. Bu an ev yıkılmış. Ben şoka mı gerekir fark etmedim bilene. Evet. Ev yıkılmış. Dışarıdan komşunun sesi geldi. Çıkın diye bağırınca. Ben dışarı çıktım ki ev yıkılmış. O an fark ettim yani. Eşim içeride kaldı. Enkaz şeyinde. O sonradan geldi arkadan pencereden çıkmış geldi o. Evimiz yıkıldı. Kötüydü o an hiç. Gelip yan komşumuz kaynım yeri vardı. Onlar da o an arka duvardan çıkmışlar. Hepimiz bir yere toplandık. Çok kötüydü. Hem yağmurun altında hem o şeyde üstümüz başımızda bir şey yok. Kimimiz yanına ayak, kimimiz Yazdan böyle çıktık. sırtımıza bir- Biz yanına ayak çıktık hep Evet. dışarıya. Yerin yüzü ışık şamşalak oldu. Aynı şöyle oldu. He. Aynı gün. Işıdı, Düz gibi oldu. patladı zaten. Patlayan Göğün yüzüne çıktı ateş. Ateş göğün yüzüne çıktı. Öyle bir farfar ses ki ne? O an ben şok olmuşum. Şey yaptık böyle dediler. Uğultu. Bir He. uğultu yine Ha, yer gördüm. oynuyor. Ne uçak ne bir şey farklı bir ses. İhtiyaç olaraktan da bir şey diyemiyorum gene de. Buzdolabını da bozuktu. Geri buzdolabı aldım. Yok öyle. He. Her şey ya zaten biraz içine o enkazdan çıkardığım eşyaları kullanıyorum şu an. Çok halı, kilim gibi. sonra Yine- bir şey kaldı. He bir şeyim kalmadı oradan çıkardıklarımdan ben. Kap kaşık dediğin gibi her şey gene. Oradan enkazdan çıkardık. Bir gün eşim sadece kapağını bulmuş. Çaydanlığı bulmuş. Kapağı bulamamış. Dedi bir çaydanlık buldum. O çaydanlıkta çay pişirip içtik biz. Kapaksız çaydanlık. Yoktu çaresiz ya. Böyle günlerimiz geçti.
Allah bir daha yaşatmasın bizlere o günü. Biz depremin 2 gününü arabada geçirdik. Çok kötü günlerdi. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Dorsesimde 13 kişiyle kaldım. Çocuklar üst üste oturduğumuz yerde uyuduk. Böyle zor günler geçirdik. Allah bir daha yaşatmasın. Ama hanım, ben rüya görüyorum zannettim depremi. Böyle duvarlar böyle ayrıldı, geri kapandı. Sonra bir alev topunun içine girdik, geri çıktık. Eşimin sonra Allah Allah diye bağırışını duydum. Beraber yatan bir ucunda ben böyle bekledik. Deprem gecesi aynı evdeydik yine aynı bir şey kırmızı bir böyle şey oldu ateş yani tuhaf bir sesler gelmeye başladı. O arada evler sallanmaya başladı. Çocuklar üst üste hala Elbistan deprem olduğunda herkes bas bağırıyordu yine. Öyle saat 1:30 mıydı o arada. Tır böyle havaya hopluyor böyle. Biz gözümüzle gördük çünkü. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Gece namazı bekliyorduk esas. Böyle bir çatırtı oldu. Bildim deprem olduğunu. 2 adım attım kapıya. Koluna uzanamadım. Beni attım aşağı pencereye doğru. Halbuki o çekyatın pencereye atsam mıydı? Önde de çekyat vardı. Adamı atsam balkona çıkıyor. Ya telefonu niye alamadık? Geceliğine çıktık, yağmur yağıyor. Balkona çıktım, sürünerek çıktım. Şura yıkılmadı. Nasıl olursa Allah başa vermesin ya. Böyle oldu bizim. Montadan yattım ya. Mont aldık. Bir tane daha yaptım. Soğuk hava, yağmur yağıyor, çadırda geçmiyordu içine. Neler çektik ya. Çok acayip çektik.
Bayağı vardı cenaze komşularda. Biz de çıktık, dışarı çıktık, acile gittik. 12 acil 112 binası yakınıydı bize. Orada tek kat, çökme yok, baraka. 60-70 kişi o barakanın içine, şunca az barakaya sığınandık. Ondan sonra biraz zaman ışıdıkça evleri gördük. Vakti başladı. 2 gün bir tarafı göremedik. İçeride uğraştık. Bu arkadaşlarımızla hep beraber, imam da dahil, yatsı namazını, akşamı yatsını beraber kıldık. Ne yazık ki sabahı kılamadık. Yağmalama tarzı ilk gün olmuş. Bazı alışveriş merkezinde insanlar da şu söylemiş insanlara, biraz da cahillikten kaynaklanıyor. İşte bura aylarla açılmayacak, marketler açılmayacak. İşte gıda bulunmayacak, ekmek bulunmayacak. Bu tarzda birikirliği oluşmuş. Gördünüz mü? Ben burada duymadım ama illa duydum. Maraş'ta duydum. Yaşayan arkadaşlarımla. Beraber çalıştıkları insan, herkesten gayret çalışan insan. 2-3 gün sonra dedektörlerinde gece binalarda, yapılarda yakalanıyor. Gündüzler adam keşif yapıyor işte bir şeyler bulmak için.